Antalya, Türkiye'nin en büyük turizm merkezidir. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da sayılı turizm merkezlerindendir. Antalya'yı kelimelerle anlatmak mümkün değildir. Ancak yaşamak, görmek ve bizzat gezmek gerekir. Antalya Gezi Rehberi videomuzda, Antalya merkezin muhakkak gezilip görülmesi gereken en iyi yerleri, doğal güzellikleri, tarihi eserler, antik kentler, plajlar, müzeler arasından dikkatlice seçerek sizin için derledik. Sıralamayı siz gezerken yorulmayın diye sizlere sırasıyla anlatmaya çalıştım. Sizler için harika bir gezi planı olacak, o yüzden bu tür içerikler için kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. İlk rotamız Antalya Atatürk Evi ve Müzesi. Antalya Atatürk Evi 1986 senesinden bu yana müze olarak ziyaretçilere açılıyor. Antalya'ya 3 kez gelip her seferinde şehrin güzelliğine hayran olduğunu dile getirmiş Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaret fotoğrafları köşkün alt katında sergileniyor. Ayrıca müzede hem Atatürk hem de Antalya hakkında belgeseller de yayınlanıyor. Daha sonra sahile doğru Karalioğlu Parkı'na iniyoruz ve parkın hemen sağ tarafında Karalioğlu Parkı Batı Seyir Terası. Antalya'nın en çok fotoğraf çekilen yerlerinden birisi olduğunu söyleyebilirim. Panoramik Batı Antalya manzarası için uygun noktalardan birisidir. Vakti olanların akşam saatlerinde buraya gelip günü burada batırmasını öneririm. Hemen parkın içerisinde olan Hıdırlık Kulesi'ne gidiyoruz. Alt kısmının kare, üst bölümünün ise silindir şeklinde olmasıyla oldukça ilgi çeken Hıdırlık Kulesi 2. yüzyılda Antalya surlarının üzerine inşa edilmiştir. Sahil tarafından devam ediyoruz. 3 dakika yürüyüş sonrası karşımıza Antalya Etnografya Müzesi çıkıyor. Osmanlı döneminden kalma 2 konağın düzenlenerek müze haline getirilmesi sonucunda Antalya Etnografya Müzesi bugünkü halini aldı. Alt ve üst konak sıralaması ile düzenlenen müzede geçmişten günümüze gelen ve Antalya'nın kültürü üzerinde de önemli etkiye sahip olan birçok eser sergileniyor. Müzeden çıktıktan sonra yukarı sağ tarafa doğru 4 dakika yürüyerek Kesik Minare Sokağı'na geliyoruz. Antalya'nın kalbi olan Kaleiçi mevkiinde yer alan Kesik Minare Camii, köken olarak Roma Tapınağı olarak biliniyor. Adını minaresinin üst kısmında yer alan külahının 1986 yılında yanmasıyla yarım görüntüsünden alan cami günümüzde Şehzade Korkut Camii olarak biliniyor ve bu isimle anılıyor olsa da Antalya halkı halen Kesik Minare Camii adını kullanmaya devam ediyor. Camiden dümdüz yukarı doğru çıktığımızda ise karşımıza Suna İnan Kıraçkaleiçi Müzesi çıkıyor. Suna İnan Kıraçkaleiçi Müzesi'nde Antalya'nın kültürünü yansıtan öğeler sergileniyor. Müze sabah 9 akşam 7 arası açık olup çarşamba günleri kapalıdır. Müzeden çıkınca hemen 2 dakikada ulaşabileceğiniz Hadrian Kale Kapısı'na geliyoruz. Antik limanı çevreleyen surlar üzerinde, Atatürk Caddesi'nde yer alan Hadrianus Kapısı, Roma İmparatoru Hadrianus'un Antalya'ya gelişi dolayısıyla milattan sonra 130. yılında yaptırılmıştır. İmparator, kente bu görkemli kapıdan giriş yapmış ve günümüze kadar korunmayı başaran anıtsal yapı, kentin sembolleri arasına girmiş en değerli tarihi eserlerden biridir. Ayrıca kale içine girişlerde en çok tercih edilen güzergah olan Hadrianus Kapısı, halk arasında 3 kapılar diye de adlandırılır. Bu tarihi yerden çıkıp başka bir tarihi yapı olan Antalya Saat Kulesi'ne gidiyoruz. Antalya Saat Kulesi dış surlar üzerinde inşa edilmiştir. Saat Kulesi kalın beşgen bir burç üzerine daha küçük kare planlı olarak inşa edilmiş ve ilk yapıldığında en üstünde soğan başı şeklinde alemli bir kubbeye sahiptir. Eğer yorulduysanız ve karnınız acıktıysa Saat Kulesi'nin etrafındaki Antalya Dönerciler Çarşısı'nda dönerini tatmanızı öneririm. Ayrıca Antalya yemekleri ve restoranları videomuzu kanalımızda izleyebilirsiniz. Saat Kulesi'nden aşağı doğru indiğinde ise sizi Antalya Kaleiçi karşılayacaktır. Antalya Kaleiçi semti antik çağ kalıntıları içeren önemli bir turizm noktasıdır. Bu kalıntılar bölgeyi çevreleyen surlar ve iç limanda yer alan liman mendireğinin bir kısmıdır. Bölgeyi içten ve dıştan saran surlar, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı devirlerine ait ortak eserdir. Bölgede surların içinde 3000 kadar ev bulunmaktadır. Günümüzde önemli bir eğlence merkezi olan bu bölgedeki evler, butik otel, restoran, bar, kafeterya, pansiyon, alışveriş yerleri, hediyelik eşya dükkanları olarak kullanılmaktadır.
Kaleçinde gezerken karşınıza İmaret Medresesi çıkacaktır. Antalya'nın kültür mirasında önemli bir yere sahip olan Kaleiçi bölgesinde yer alan İmaret Medresesi, 13. yüzyılda inşa edildi. Kentin simgesi olan Yivli Minare Camii'nin tam karşısında yer alan bu yapı, ziyaretçilere geçmişin izlerini taşıyan ve Antalya'nın zengin kültürel mirasını yansıtıyor. Hemen yanı başındaki Yivli Minare Camii ise, Antalya'nın tarihi yapısıyla bütünleşen harika bir eserdir. Antalya'nın ilk İslami mabetlerinden biri olan Yivli Minare 13. yüzyılda yapılan bir Selçuklu eseri. Ziyaret edilmesini tavsiye ederim. Kale içinde yer alan Yivli Minare Camii çevresinde yer alan yapılardan birisi olan Antalya Mevlevihane Müzesi, kompleks bir yapı olarak inşa edildi. İçerisinde Mevlevihane, hamam, Zincirkıran Mehmet Bey ve Nigar Hatun Türbesi yer alıyor. Ayrıca mistik ve dini kültür üzerine bir yolculuk yapmak isteyen herkes için mutlaka görülmesi gereken bir noktadır. Müzeden aşağı doğru indiğimizde ise karşımıza Antalya'nın en büyük kültürel alanlarından birisi olan Karatay Medresesi çıkıyor. Buraya çeşitli eserlerle izler bırakmış Selçuklular tarafından inşa edilmiş olup, medrese, 1250 yılında Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat tarafından yaptırıldı. Burası Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşır ve dönemin estetik anlayışını yansıtan süslemelerle doludur. İhtişamlı bir avluya sahip olan medrese, öğrencilere İslami ilimlerin öğretildiği bir eğitim merkezi olarak kullanıldı. Medreseden aşağı doğru 4 dakikalık bir yürüyüş ile Antalya Deniz Biyolojisi Müzesi'ne geliyoruz. Akdeniz deniz canlılığı açısından en büyük denizler arasında yer alıyor. Müze, modern ve etkileyici bir binada hizmet verirken, sergilenen deniz canlılarının tamamı Türkiye'nin kıyısının olduğu denizlerde yaşayan canlılardır. Burada 9 tür köpek balığı, 150 tür küçük balık cinsi dahil toplamda 500 balık ve deniz canlısı meraklı ziyaretçilere sergileniyor. Müzenin hemen yanında ise çocuklarınız varsa harika bir Antalya Oyuncak Müzesi'ne gidiyoruz. Büyük küçük demeden keyifle gezilebilecek bir yer Antalya Oyuncak Müzesi, çocukları şaşkına çevirecek, büyükleri de geçmişe götürecek olan müze Antalya merkezde mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olup Türkiye'deki 3. oyuncak müzesi olma unvanına sahiptir. Müzeden çıkıp temiz bir hava alalım diyorsanız sahile inip Antalya Kaleiçi Yat Limanı'na uğrayabilirsiniz. Akdeniz'in mavi sularına açılan bir kapı olarak da görülen bu eşsiz yer, modern marina olanaklarıyla donatılmış olup ziyaretçilere birçok hizmet sunuyor. Marina içerisinde restoranlar, kafe ve mağazalar gibi olanaklar bulunduğu için ziyaretçilerin kale içinde yapacakları gezintilerde dinlenme durağı olarak da kullanılıyor. Dinlendikten sonra kale içini ve Antalya'yı biraz yukarıdan seyretmek isterseniz adresiniz Kaleiçi Panoramik Asansör olacaktır. Kaleiçi Panoramik Asansör, tarihi alanı gezerken etrafını daha geniş açıdan görmek isteyenlerin tercih edebileceği bir yer olup bu asansör sayesinde kale içindeki tarihi yapıları tüm detayıyla görebilecek ve alanın kısa bir haritasını çıkartabileceksiniz. Bir gününüz bittiyse ve akşam olduysa ikinci günde yine Kaleiçi Panoramik Asansöre araba ile 6 dakika, yürüyerek 25 dakikada ulaşabileceğiniz Antalya Arkeoloji Müzesi'ne gidiyoruz. Antalya Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ettiğimde çok etkileneceksiniz. Müze içinde çok iyi durumda olan çok sayıda antik heykel bulunuyor. Sanat eğitimi alan öğrencilerin kara kalem resimlerini yapmaları da mümkün olup müze kartınız varsa eğer, başka ücret ödemeden tüm müzeyi gezebilirsiniz. Müzeden çıkıp meşhur Antalya Konyaaltı plajına gidiyoruz. Yazın serinlemek isteyenler için Türkiye'nin mavi bayraklı plajlarından biri olup yazın gündüz plaj, gece ise piknik ve serinleme alanı gibi kullanılır. Küçük çakıllarla kaplı sahile ve 2-3 metreden sonra hemen derinleşen bir denize sahiptir. Konyaaltı plajında ücretli ve ücretsiz alanlar vardır. Duş, kabin ve lavabo yeterli sayıda mevcuttur. Eğer gezmek isterseniz ise plaj içerisinde kocaman Sahil Antalya Yaşam ve Alışveriş Merkezi bulunuyor. Bu parkta eğlenmeye, tatile, alışveriş ve yemek içmeye dair hemen her şeyi bulmanız mümkün. Plaj boyunca yürüyünüzde ise karşınıza Atatürk Kültür Parkı çıkacaktır. Park her yaştan insan için dinlenme, spor, eğlence, yemek içme gibi etkinlik olanaklarına sahip olup farklı yürüyüş rotalarından ilerlerken birbirinden güzel Akdeniz manzaraları ve yemyeşil alanlar size eşlik ediyor. Parkın içerisinden yukarı doğru yürüdüğümüzde yaklaşık 15 dakikada Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'ne varıyorsunuz. Konyaaltı'nda çocuklu veya çocuksuz gidip kafa dinleyebileceğiniz bir yerdir.
İçerideki göletler, ördekler, sazlıklar, ahşap köprüler ve alabildiğine yeşillik alanlar ile doludur ama hafta sonu biraz yoğun oluyor. Özellikle cam piramidin içinde bir etkinlik varsa, fakat hafta içi çok sakin ve güzel bir yerdir. Yolun hemen karşı tarafına geçtiğinizde ise çocuklarınız ile eğlenmek isterseniz Aktürk Park tam size göre. Adrenalin sevenler için de, korkmadan eğlenmek isteyenler için de gayet güzel oyun alanları mevcut olup yaş ve boy sınırlamaları tam yerinde ve doğru tespit edilerek yapılmış bir parktır. Girişte kart alıp kredi yükleyerek kullanılıyor, sadece gezmek isterseniz giriş ücretsizdir. Parkın aşağı kısmına doğru indiğinizde ise sizi Antalya Akvaryum karşılıyor. Modern mimarisiyle dikkatleri üzerine çeken eğlence merkezinde tam 40 adet tematik akvaryum yer alıyor. Ancak 131 metrelik uzunluğu ve 3 metrelik genişliğiyle dünyanın en büyük tünel akvaryumu da kesinlikle görülmeye değer. Ayrıca yağmur ormanlarındaki vahşilik, mağara ve çöllerdeki yaşam çok gerçekçi bir atmosfer ile yansıtılıyor. Siz gezinizi sürdürürken bir yandan yağmur, taşların yuvarlanma sesleri, öte yandan ormandaki hayvan sesleri gibi çeşitli ses efektleri kullanılıyor. Birçok kompleksten oluşan yapı akvaryumun yanında Snow World AES Museum, Bill Park, Tropik Sürüngenler, Face to Face Wow Museum, XD Sinema, VR 360 yani sanal gerçeklik ile gezinti ve birçok çeşitli aktivite imkanları da sunmaktadır. Bu harika alandan çıktıktan sonra sahil boyunca yürüyünce karşınıza Ters Ev Aksiyon Parkı çıkacaktır. Ters Ev Aksiyon Parkı sıra dışı görüntüleriyle ziyaretçileri şaşırtmayı başarıyor. Evin iç dekorasyonu ortalama 6 ayda bir yenilendiği için çoğu kişi burayı farklı zamanlarda tekrar ziyaret ediyor. Kendine has marjinal mimarisiyle gittikçe popülerleşen evde bol bol fotoğraf çekilebilirsiniz. Ayrıca içeriye çocuklar için de bir oyun alanı eklenmiş. Dışarıya çıktığımızda akşam olduysa son durağımız Tünektepe Teleferik olsun. 1993 yılından bu yana hizmet veren ve birçok kişiye Antalya'nın panoramik görüntüsünü sunan Tünektepe Teleferik tesisleri, buraya ismini veren Tünektepe Dağı'nın zirvesinde bulunuyor. Antalya'nın en güzel manzaralarından birine sahip olan teleferikten şehrin ve çevresinin panoramik manzarasını izleyebilirsiniz. Teleferik ile yukarıya doğru çıkarken, muhteşem bir manzara eşliğinde şehrin, denizin, adaların ve limanın keyfini çıkarabilirsiniz. İkinci günü de bitirdiysek üçüncü günde Dokuma Park'a gidiyoruz. 1950'de açılan Antalya İplik ve Dokuma Fabrikası günümüzde bir müze olarak hizmet veriyor. Aynı zamanda 238 bin metrekarelik arazide bol bol yeşil alan, spor sahası ve kafede var. Müzeden çıktıktan sonra arabanızla 20 dakika Kepez'e doğru Antalya Hayvanat Bahçesi'ne gidiyoruz. Toplam yaşam alanı 400 dönüm olan Hayvanat Bahçesi, Türkiye'de hizmete açılmış benzerlerinin en büyüğüdür. Hayvanat bahçesinin çevresinde yer alan mesire alanlarında piknik için uygun ortamlar da yer almaktadır. Antalya Hayvanat Bahçesi'nin doğal yaşam sakinleri arasında çok çeşitli belki de hiç bilmediğiniz türde hayvanlar da bulunuyor. Hayvanat bahçesini gezdikten sonra hemen yanı başında çocuklarınızın en çok eğleneceği bir yere gidiyoruz. Buranın ismi Park Funtastic. Parkta her yaşa ve eğlence zevkine uygun aktiviteler sunuyor. Park Funtastic'te paintball, ATV, dağ kızağı, go-kart, ip parkuru, zipline, kepçe park gibi çok çeşitli ve aksiyonlu aktivite olanakları var. Ayrıca Asya ve Avrupa mutfağından 100'den fazla yemek çeşidi de sizi bekliyor. Evet arkadaşlar, sizlerle Antalya şehir merkezinde gezilecek yerleri sırasıyla anlatmaya çalıştık. Bizlerin atladığı, sizlerin de eklemek istediğiniz yerler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi eğlenceler dileriz.